Merhaba, burası Gece Yorumcusu. Zamanın tozlu sayfalarından çıkan isimlerin tarihe yazılmamış rüyalarına hoş geldiniz. Gündüzleri destan yazanlar geceleri hangi korkularla, hangi kehanetlerle yüzleşti? Bu bildiğiniz tarihin ötesinde bir yolculuk. Uykuyla uyanıklık arasındaki o ince çizgide şimdi onların bilinmeyen düşlerine adım atıyoruz. İyi seyirler. Napolyon Bonaparte, tarihin en büyük askeri dehalarından biri olarak sayısız savaş meydanında hem zaferler kazanmış hem de acı yenilgiler yaşamıştı. Ancak o gece uykuya daldığında gerçek dünyadan çok uzaklarda bilinmezlik ve sembollerle dolu bir rüyanın içine çekildi. Kendini devasa, derin bir volkanik kraterin ortasında buldu. Etrafında kızgın lava nehirleri kıvrılıyor, kırık taşlar arasından yoğun dumanlar yükseliyordu. Gökyüzü koyu gri ve kızıl bulutlarla kaplanmış, günün sonunda doğanın gücünü adeta haykırıyordu. Rüzgar yer yer uğuldayarak ortamın gizemini ve tehlikesini artırıyordu. Bu manzara, Napolyon'un iç dünyasındaki fırtınaların ve savaş meydanlarındaki yıkıcı gücün dışa vurumuydu. Üzerinde onun imzası haline gelmiş Fransız ordusunun detaylı bir üniforması vardı. Lacivert büyük pelerin, altın işlemeli apoletler ve sivri uçlu iki köşeli şapkası tam yerindeydi. Kumaşın dokusu gerçekçiydi. Hafif esen rüzgar pelerinini ve apoletlerin saçaklarını hafifçe sallıyordu. Elleri cebindeydi ama yüzündeki kararlılık ve hüzün bir arada yansıyordu. Sanki içinde büyük bir yük taşıyordu. Volkanik zeminde Austerlitz, Marengo, Cenna ve Wagram gibi büyük savaşların isimleri çatlak taşların üzerine büyük harflerle kazınmış ve bu isimler hafif kırmızımsı bir ışıltı yayıyordu. Bu yazıtlar onun hem hayatının dönüm noktalarını hem de devam eden içsel hesaplaşmasını simgeliyordu. Etrafında geçmiş savaşlarda karşılaştığı düşman generallerin hayaletleri yavaşça sisler arasından beliriyordu. Prusya'nın Blücher'i, İngiltere'nin Wellington'u, Rusya'nın Kutuzov'u, her biri gerçekçi ve detaylı askeri üniformalarıyla, soğuk ve kararlı ifadelerle Napolyon'a bakıyordu. Bu hayaletler sadece rakip değil, aynı zamanda kaderin ve tarihsel gücün somutlaşmış figürleriydi. Yakın plan yüzünde derin ve kararlı gözleri vardı. Göz bebeklerinde yanmakta olan lavın alevleri titrek bir şekilde yansıyordu. Bu, onun içindeki ateşi ve kararlılığı gösteriyordu. Yüzündeki cilt dokusu, ince ter damlaları ve hafif çizgilerle doluydu. Gerçek bir insanın tüm kırılganlığı ve gücüyle birleşmişti. Tam ortada, büyük ve canlı ateşten yapılmış bir taç havada süzülüyordu. Alevler, hareketli ve canlıydı. Sürekli parlıyor, patlıyor ve gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bu taç, onun iktidar arzusunun, aynı zamanda bu gücün getirdiği yüklerin ve yalnızlığın simgesiydi. Elini yavaşça bu taça doğru uzattığında, alevlerin sıcaklığı ve canlılığı hissediliyordu. Eldivenli eli, hem güçlü hem kırılgan bir insanın temsiliydi. Parmağının her dokunuşunda alevler yavaşça eriyip altın damlacıklara dönüşüyordu. Bu damlalar gücün kalıcılığı ile geçiciliğini, zafer ile kaybın iç içe olduğunu gösteriyordu. Kraterin zemini titriyordu. Sarsıntılar küçük lav patlamalarına, çatırdayan taşlara ve kaynayan lava seslerine dönüşüyordu. Doğa adeta onun içsel dünyasındaki fırtınayı yansıtıyordu. Rüyanın derinliklerinde karanlık ve sisli bir gölge figürü görünüyordu. Bu figür duyulmayan kelimelerle fısıldıyordu. Sözlerinde kader, ölüm ve güç savaşlarının anlamları saklıydı. Bu gölge, Napolyon'un bilinçaltındaki korkuların, pişmanlıkların ve hesaplaşmaların somutlaşmış haliydi. Bir anda kraterin kenarında küçük bir çocuk beliriyordu. Üzerinde sade, erken 19. yüzyıl köylü kıyafeti vardı ve elinde tahta bir top tutuyordu. Çocuğun yüzü masumiyet ve umutla doluydu. Napolyon'a doğru bakıyordu. Bu çocuk, onun kaybettiği saflığın, geçmişte bıraktığı masumiyetin ve geleceğe dair umutlarının simgesiydi.
İki figür arasında, altın saat ışığı altında kurulan bu an, güç ve masumiyet, savaş ve barış, geçmiş ve gelecek arasındaki ince sınırı gösteriyordu. Napolyon yavaşça diz çöktü, taç yere düştü ve alevleri sönmeye başladı. Kraterden yükselen dumanlar gökyüzüne karışıyor, ortam sakinleşiyordu. Rüya yavaş yavaş buharlaşıp yok olurken, Napolyon'un içindeki derin hesaplaşmanın ve insanlığını sorgulayan yolculuğun simgesi olarak kaldı. Burası Gece Yorumcusu. Bir sonraki rüyada görüşmek üzere.